Neymiş mühim havadis? Bilmiyorum hünkârım, lakin Söğütlü huzura kabulü bekler. Söğütlü Osman'ı çağırın. Emredersiniz hünkârım. İş bitmiş, tünel çökmüş efendiler. Oh be! Mükemmel havadis. Nihayet Ömer Efendi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ah! Mahmut Paşa, Hakk'ın rahmeti betonun altına geçer mi ya? Bu Ömer Efendi, bu utanmaz herif. Bir gün benim karşıma geçmiş, yok ihaneti gördüğü zaman mahkeme kurmazmış da, yok bilmem neymiş de. Al işte, gördün cihanın kaç bucak olduğunu. Geberdi. Mahmut Paşa, seni çok büyük bir beladan kurtardık. Öyle vallahi. Aslında artık senin de bize güzel bir ziyafet vermen lazım. Zaharov Efendi, şu iş bitsin. Şu Abdülhamit kaçsın gitsin. Ben onun kesesinden size öyle bir ziyafet vereceğim ki yemelere doyamayacaksınız. Artık sabah olmakta. Ben de gidip biraz uyuyayım, ne bu canım? Haydi bakalım. Geberdi. Evladım bu vaziyette huzura çıkmaya utanmaz mısın? Gel evladım. Gel anlat. Hayırdır? Hünkârım. Bankaya yaklaşmıştık. Biz kumları dışarı taşıyorduk. Ömer. Ömer içerideydi, kazıyordu. Hünkârım. Bir patlama oldu. Hünkârım. Ömer toprağın altında kaldı. Hünkârım. Ömer Efendi şehit oldu. Ömer şehit oldu da sen neden buradasın? Biz onu sana emanet etmedik mi? Can yoldaşı etmedik mi? Canın gitti de sen neden karşımdasın? Gidin kazın! Ömer'i bulun! Yanmış adamın fotoğrafı ile siz Sayın Patrik Efendi'ye ölçü bakımından karşılaştırıyorum da eksiksiz. Çok güzel bir haber olacak. İnandırıcılık muazzam. Bakın, kimse inanmakta tereddüt etmeyecektir. Yalan bir havadis. Ama güzel. İyi bir gazeteci olmak istiyorsan hep doğru olmak zorunda değilsin. Ama hep inandırıcı olmak zorundasın. Hazel. Benden gazeteci olur mu? Yaz bakalım. Ermeni patriği İzmirli'nin sultanın askerleri tarafından feci şekilde yakılarak öldürülmesinden sonra kudretli bir Osmanlı paşasından malumat aldık. Paşa bu Ermenilerin sokak nümayişini bir an önce bitirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde biz devlet olarak silahla bitireceğiz. Bu sokaklar tamamıyla boşaltılmalı. Yoksa yaşlı genç kimsenin gözünün yaşına bakmayız dedi. Güzel, olabilir. Ama haberin ciddiyeti açısından bir isim vermemiz gerek. Paşa da hangi paşa? Mahmut Paşa. Mahmut Paşa bu. Bu Mahmut Paşa'yı satmak gibi bir şey. Gibisi mibisi yok Erzurum. Mahmut Paşa'yı biz doğrudan satıyoruz. Abdülhamit bu haberi öğrendiği zaman Mahmut Paşa'yı asla affetmeyecektir. Mahmut Paşa'nın kalemini kırar. Ben de öyle istiyorum zaten. Buyur Ayşe kadın, buyur.
Bağışlayın sultanım. Böyle geç vakit sizi rahatsız ettim. Estağfurullah. Olur mu canım öyle şey? Bugün sizi görmeseydim gönlüm rahat etmezdi. Çocuklarımızı kurtardınız. Siz olmasaydınız evladıma belki o soğuk topraklar döşek olacaktı. Bidar kadın sağ olsun. Bu hayra esas vesile olan odur. Allah çocuklarınıza sıhhat versin, size bağışlasın. Biz üstümüze düşeni yaptık. İnşallah devletimizin huzurunu gölgeleyen bu belada bir an evvel defolacak. Kara bulutlar dağılacak. Allah devletimizi daim etsin. Müsaadenizle. Ben de gideyim artık. Vakit epeyce geç oldu. Bu akşam gitmeyin arzu ederseniz. Kalın misafirimiz olun. Ben odanızı hazırlatmıştım. Tabii kalırım. Hem yarın da Ramazan başlıyor zaten. Belki size yardımım olur. Tabii tabii. Ayrıca Naime ile Kemalettin'in meselesini ben hünkârımıza açmıştım biliyorsunuz. Artık Gazi Osman Paşa'mızın üzerindeki şüpheler kalktığına göre hünkârımız tez vakitte bu konuyu paşa ile istişare edeceklerdir. Seniha Sultan, ben derim ki siz de Makbule ile Sabahattin'in izdivacına daha fazla güçlük çıkarmayın artık. Diretmenin bir manası yoktur. Makbule, bu gece sarayda kalacağız kızım. Nefesim kesilir hünkâr. Her gelen yeni haber bir öncekinin acısını deşer de kanatır. Yüreğim daha çok kan olur. Ömer evladımızın şehadetine mi yanalım? Hintli kardeşlerimizin isimlerinin açığa çıkma ihtimaline. Öldürerek mutlu olacaklarını mı sanırlar? Niçin durmazlar, durulmazlar? Neden dursunlar paşa? Biz duruyor muyuz? Musa Firavun suların altında kalınca durdu mu? Musa Aleyhisselam'ın mücadelesi Firavun ölünce bitti mi? Devam eder hünkâr. Doğru. Biz Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mücadelesine talibiz. Biz alemlerin nuru, Resul-i Ekrem Efendimizin açtığı sancağın neferleriyiz. Ölüme ağlama. Kalbe bak. Günahlarından ötürü pişman, ibadet ve taatle neşeli değilsen zaten ölüsün. Ölüm haktır. Kalanlara nasihattır. Oku. Ey insan! Ölmeden evvel ölmelisin. Dünya telaşı sana soracak. Ne yiyeceksin? Ne giyeceksin? Nerede barınacaksın? Sen ona şöyle cevap vermelisin. Ölüm yiyeceğim, kefen giyeceğim, kabri mesken tutup orada kalacağım. Ey dünyanın kulu! Ey paranın, ey övülmenin ve yerilmenin kulu! Düşün ki sevdiğin dünya seni terk ediyor. Ahiret yaklaşıyor. Belki ölüm şimdi, şu an gerçekleşecek. Sevdiklerinle senin arana duvar olacak. Düşün, mezarın kazılıyor. Hala hırslarının peşinde mi gidersin? Hırsın olmasa bile dünyadaki nasibin zaten seni bulacaktı. Kimse bu dünyadan nasibini elde etmeden ayrılmaz. Ölüp giden yitip gitmemiştir. Bak, kainat her daim
bir diriliş içinde. Ne ölüyor, ne bitip gidiyor. Ara, bul. Tohumun toprağın içinde filizlendiğini göreceksin. Ömer! Ölüm bir dirilişin müjdesidir. Uyumadık paşa. Uyumadık. Tahsin Paşa'm, kalbime öyle doğdu ki Allah'ın izniyle Ömer evladımız ölmemiş, yaşıyor. İnşallah hünkârım. Lakin toprağın altında kaldı demişlerdi. Paşa, varlığını gömünce ne olur? Öldü sanılır. Tohum toprağa gömülünce ölüyor mu ki? İnsan gömülünce ölsün. Ne buyurursunuz hünkârım? Ömer evladımı arayıp bulsunlar. Biz de tedbirimizi alıp seferimize çıkalım. Güneş doğacak. Londra seferimiz nihayete erecek. İnşallah. İnşallah hünkârım. Kraliçem perde aralandı. Güneş üzerinizde. Kahvaltınız da hazır. Kraliçem, başka bir arzunuz mu var? Tanrım. Hünkârım, Ermeniler ayaklanmaya devam ediyor. Kalabalıklar gittikçe artıyor. İngiliz ve Rus gemileri payitahta doğru hareket halindeler. Hünkârım, siz son derece sakinsiniz, lakin biz endişe içindeyiz. Merak ederim, bu kadar belayı nasıl def edeceğiz? Kraliçe bu sabah uyanamadı paşa. Öldü mü? Uyuyan yarı ölüdür. Lakin ölmedi. Hafiyemiz bir ilaç tertip etti. Uykusuzluk için içtiği çay derin bir uykuya dalmasına sebep oldu. Gazete havadisleri bu sebeptendi demek ki. İngilizler kraliçelerini uyandırmak için yardım talep edecekler. Gazeteler Londra'ya gitti mi? Emrettiğiniz gibi hünkârım. Lakin hafiyemiz yakalanırsa? O ne yapacağını biliyor. Yanlış kişiyle harp ediyorsunuz. Adın ne senin? David efendim. Kraliçe şu an itibariyle uykuda. Uyandıramıyoruz. Onu uyutan da muhtemelen ustandı. Ustam hayatını kraliçenin hizmetine adamıştı. Uykusuzluğu için ilaç yapardı, ihanet etmiş Bizi olamaz. alakadar edecek tek şey ustanın ölmeden önce ne yaptığı, nasıl biri olduğu değil.
Sanırım kraliçeye verdiği ilaç bu. Bu ilacın tesirinin nasıl kırılacağını biliyor musun? Halacığım telaştan konuşamadık. Hünkârımıza Kemalettin'le izdivaç meselesini açacaktınız. Huzuruna çıktım. Konuşacaktım. Lakin Bidar kadın geldi. Ve Naime ile Kemalettin arasında bir muhabbet olduğunu söyledi. Osman Paşa'nın ihanetini bilmesine rağmen bunu nasıl söyler? Kızım, Osman Paşa ihanet falan etmemiş. Hepsi birer tertipmiş. Bidar kadın meseleyi evvelden anlamış. Keşke o mektubu Naime'ye vermeseydin. Kendi ellerinle her şeyi berbat ettin. Ben yalnızca Kemalettin'in sevdası uğruna neleri göze alabileceğini görmek, bana olan sevdasından emin olmak istedim. Kemalettin hünkârımızın emriyle Naime ile evlenince emin olursun artık. Eğer Kemalettin savaşırsa ben de onunla birlikte savaşırım. Hakiki bir aşkın karşısında kim durabilir? Ah benim güzel kızım. Düşünürsün ki aşk karşısına gelen her şeyi yakar da geçer. Lakin bilmezsin. Aşk sadece maşuğunu yakar. Ah ah. Nereye? Bir an evvel Sabahattin'le şu izdivaç meselesini konuşmam lazım. Geri dönüşü olmayan bir yola girmiş bulunduk. Bidar kadın bu izdivaç gerçekleşmeden belli ki bizi rahat bırakmayacak. Sultanım, hünkârımız hareme teşrif edeceklermiş. Abdülkadir ve Burhanettin efendiler de gelecekmiş. Allah'ım, ben senin aciz bir kulunum. Bana zulme uğrayacak, kadınları dul, evlatları yetim kalacak kardeşlerimin hürmetine kuvvet ver. Güç sahibi ancak sensin. Bismillah. Mühim bir iş yaptınız. Evlatlarımızın sağ salim kurtarılmasına vesile oldunuz. Yaptığınız bu hayır, Mizan günü amel defterlerinize nur olsun. Ay hilale yaklaşmıştır. Ramazan-ı Şerif kapımızın eşiğindedir. O öyle bir ay ki hanelere bereket olur, güneş olur, sevinç olur, neşe olur. O öyle bir ay ki sofrayı kuran da o sofradan yiyen de ferahlar. O öyle bir ay ki İslam aleminin Kadir gecesini saklar. Rabbim bu ayın nimetlerinden bizi mahrum etmesin. Bizi bayrama kavuştursun. Bidar kadın, Ramazan-ı Şerif hazırlıklarını başladınız. Emri ferman efendimizindir. Ramazan-ı Şerif boyunca her şeye ayrı bir ehemmiyet gösteriniz. İsraftan kat'a kaçınız. Emredersiniz hünkârım. Şehzade efendiler, bahçeye çıkalım. Muradım sizin de artık boş meselelerle vaktinizi israf etmemeniz.
Sebepsiz harplere tutuşup hem bizim hem kendinizin huzurunu kaçırmayın artık. Siz ne demek istiyorsunuz? Osmanlı Bankası'nı işgal ederler. Ermeni tebaamızı isyana teşvik ederler. İsterler ki payitahtta huzur kalmasın. İsterler ki canlar telef olsun. Peki ya o insanların derdi hür olmaksa? Elbette evladım. Elbette hür olmak isterler. Lakin zaten hür olduklarını bilmezler. Devletimiz büyük bir savaşın içindedir. Bu öyle topla tüfekle yapılan bir savaş değildir. Bu bir ruh savaşıdır. Maddi vücutlardan evvel ruhlar çarpışır. Ya tutsak olurlar ya kazanırlar. Bu bir zihniyet savaşıdır evladım. Bu akla karanın savaşıdır. Sizler Osmanlı şehzadelerisiniz. Hanedanımızın temsilisiniz. İsterim ki bu şuurdan kopmayınız. Şehzadelik makamı devletimiz için her daim mühim olmuştur. Bundan sonra da mühim olacaktır. Bir şehzade yeri geldiğinde ince siyaset yapar, yeri geldiğinde kılıcını kuşanıp devletinin yükünü sırtına alır. Gücü yetiyorsa kılıcını kınına sokmaz. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Ne demek istedin? Vakti zamanında farklı sancaklarda olan şehzadeler hükümler vefat edince yola çıkarlarmış. Şehzadeler bilirmiş ki payitahta ilk vasıl olan şehzade devletin başına geçecektir. Lakin ulaşamazlarsa kuzgunlara leş olacaktır. Bir şehzade sokakta isyan eden halka başını gösterse halk durulur. Hünkârım sana lisan hal ile yola çık diyor. Niye bana söylüyor? Ben talebeyim. Mesuliyetim mektebimdedir. Vazife sana düşüyor. Ben hürriyet talep edenlerin karşısına çıkmam. Patrik İzmirliyan'ın Abdülhamit'in emriyle dehşet verici bir şekilde yakılarak öldürülmesinin haberi. Mahmut Paşa bu haberi öğrendiğinde seni gerçekten yakmak isteyebilir. Mahmut yakarsa hepimizi yakar. İkiniz de yanılıyorsunuz. Abdülhamit fırtına olup üzerine gidecek. Mahmut Paşa da sığınacağı başka liman olmadığını anlayıp avucumuza düşecek. Sara, sen de İngiliz sefahetine git. Bak bakalım. Baskın meselesinde ne vaziyetteyiz anlayalım. Hünkârım, banka baskını sürüyor. Ermeniler sokaklarda barikat kurmuş, ateşler yakılmış, sloganlar atılıyor. Hadiselerin başladığı günden bu yana Ermeni tebaamızdan 900 kişi öldü. Müslüman tebaamızdan 270 kişi şehit oldu. Neyse ki onlardan ölenler daha fazla. Harp meydanında ölüleri sayarsan paşa, çıkarım karşına, alırım bir avuç vatan toprağı. Avuçlarımdan süzülürken sorarım sana. Söyle bakalım içinde kaç tane kum tanesi var diye. Vatan toprağı sayılamayacağı gibi şehitler de sayılamaz. Onların biri de bini de birdir. Yazıyor! Halife Ermeni patriğini cayır cayır yaktırdı! Okuyor!
tepesine bindi binecek. Okuyun oğlum. Patriğimizi yaktılar. Kellemizi verdik yetmedi. Şimdi de askeri salıyorlar üzerimize. Dinimizi yok etmek istiyorlar. Hayırdır Ferman ağa? Ama hadise bak Asumoğlu. Cani olmuşuz. Çuvalla kelle taşırmışız da bizim haberimiz yok. İftiracı kepazeler. Yaradana bile iftira atan bu soysuzlar seni beni dinler mi? Asker bu kudurmuş takımından niye çekinir? Binsinler ümüklerine. Onlar da bunu istiyor. Asker kan döksün, cihan mı ayaklansın? Ferman ağa. Yetti gay. Çağır şu fırtınaları. Essinler artık. Yemin. Teyemmüm suyu görene kadardı. Hünkârım, bir de gazete haberi var. Neymiş haber? Patrik Efendi'nin yanmış cesedi. Fotoğraf payitahtta azınlıkların elinde. Evlerinde oturan Ermeniler dahi tahrik olup isyana katılıyorlar. Hünkârım, haber yüzünden Rus İmparatorluğu hadiseler karşısında sessiz kalamayacağını Harciye nezaretimize bildirdi. Maalesef haberde çok vahim laflar var. Hemen gazeteyi getirin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, aslında devletimizin asker gönderip bu isyanı bastırmaya kudreti var. Lakin sakin hareket edip İngilizlerin ve Rusların tepkisini çekmemek icap eder. Bu Patrik Efendi'yi biz sapasağlam göndermedik mi? Nasıl olur da ölür bu adam? Hünkârım, emrettiğiniz gibi ben bütün meseleyi anlattım askere. Lakin düşünüyorum nasıl oldu bu iş, anlayamadım. Devlet işleriyle uğraşırken aklı başka şeylerle meşgul etmemek lazım. Kemalettin Paşa. Bu resim evinde oturanı dahi isyana çağırır. Vahşetin sesi herkesi ayaklandırır. Devletin kudretli paşası Mahmut Paşa'nın sözlerini aktarıyoruz. Eğer Ermeniler en kısa sürede bu sokak nümayişini bitirmezse devletimiz bu işi silahla bitirecek. Ne demek oluyor bu paşa? Hünkârım vallahi... Bu haber bizden başka herkesin işine yararken sen nasıl Osmanlı Paşası olursun? Çıkın. Herkes dışarı çıksın. Çıkın. Allah vermez. Allah vermez. Sen kal. Mahmut Paşa. Durum nedir? Uğraşıyoruz. Bana bakın. İçeride paradan çok daha mühim bir evrak var. O evrak elimize geçtiğinde İngiliz hükümetiyle pazarlığa oturabileceğiz. Kasa açıldığında hemen bana haber veriyorsun. Anladın mı? Sakın paraları görüp de içeri hücum etmeye kalkmayın. Hemen bana haber verin. Hiçbir şeye dokunmayın. Merak etmeyin. Kasa açıldığında benim takdir ettiğim kadar herkese pay verilecek. Hadi devam edin, hadi.
Burada gedik açıldı. Hamdolsun. İngilizler, Ruslar bu işi şiddetle çözmemizi beklerken siz bunları nasıl söylersiniz? Vallahi billahi ben böyle bir beyanat vermedim hünkârım. İftira atıyorlar, yalan havadis yazıyorlar. Gazetecilerin karşısına çıkacaksınız, bu ifadeleri yalanlayacaksınız. Elbette hünkârım, elbette. Bizim gücümüz askeri sürerek bu isyanı bastırmaya kafi. Lakin Osmanlı her vakit insanı yaşatma gayesindedir. Ben münasip bir yere gazetecileri toplar, bu havadislerin yalan olduğunu söylerim. Hayır. Gazetecileri saraya davet edeceksiniz. Yalnızca kendi adınıza değil, devlet adına da konuşacaksınız. En ufak bir hatayı affetmem. Çıkın. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Bana Kemalettin Paşa'yı çağır. Emredersiniz hünkârım. Payitaht çatır diyor. Bıçak kemiğe dayandı. Hürriyet arzusu sokaklara taştı. Neden sevinmiyorsun? Hünkârımız, sokaklardaki Ermenilerin karşısına çıkmamı ima etti. Tabii. Bir Osmanlı şehzadesi Ermenilerin karşısına çıkıp onları sükunete davet ederse Ermeniler bunu dinler. Gidecek misin? Sence? Hürriyet fikrine ihanet edersin. Sen bunun için mi yaşadın? Ha? Sonu bu mu olacaktı? Bugüne kadar hürriyet için bu sarayda vermiş olduğun mücadele böyle mi bitecekti? İnsanlar seni harikulade bir şehzade olarak anacaklarına hürriyet düşmanı biri gibi hatırlayacaklar. Sabahattin. Haklısın. Babam şimdilik ima etti. Ama ya emredersen? Ya mecbur kalırsam? Ne olacak? Yazık olacak kardeşim. Yazık olacak. Kraliçeye bir şey olursa ne yapacağız? Kraliçe ölürse devlet geleneğimiz kraliçe ölmemiş gibi davranmaktır. Sessiz sedasız yeni idarecimiz tahta çıkacak. Ve İngiltere hep aynı kişi tarafından yönetiliyormuş gibi temsil edilecek. Kraliçenin saygıdeğer hizmetkarları. Yakın bir tarihte vuku bulan o korkunç havadise göz atarak lütfen ama lütfen hafızalarınızı tazeleyin. Kraliçemizin sır olan uyku hastalığını adı payitaht olan kumpanyanın nasıl deşifre ettiğini biliyoruz. Baylar, kraliçeyi şu an uyutan Osmanlı Sultanı'nın ta kendisidir. Ve kraliçeyi Abdülhamit'ten başka uyandıracak hiç kimse yok. İlim, İngiltere, cihan çaresiz. Eğer kraliçe Abdülhamit'in eliyle ölürse Birleşik Krallık masalının sonu olur. Yenilmezlik ve ölümsüzlük korkusuyla idare ettiğimiz sömürgeleri elimizde tutamayız. Ayaklanırlar. Savaş ilan edelim. Osmanlı'yı açık bir savaşla değil, sinsi bir savaşla yenebiliriz. İnancı olan savaşçıdan uzak dur. Sultanla anlaşacağız.
Valideme aşk mektubu mu yazıyorsun pederim? Hayır Sebahattin. İdam hükmümü yazıyorum. Gördüm. Şahane bir beyan olmuş. Tam İngilizlerin istediği türden. Ha, şahane oldu. Abdülhamit beni köşeye kıstırmıştı. Bu yetmezmiş gibi şimdi bir de Zaharov Efendi köşeye kıstırmaya çalışıyor. Bu beyanatı ben vermedim. Zaharov yazdırmış. Adamlar haklı. Senin savaştığın cephenin sadece kendi yanları olmasını istiyorlar. Ayrıca onlar bilmese de biz biliyoruz ki birçok meselede Abdülhamit'e havadis uçurdunuz. Doğru. Şimdi de Abdülhamit benim kellemi uçuracak. Tabii. Şimdi sizin beyanınızı yalanlamanızı da istiyordur o. Lakin yalanlarsam bu sefer de Zaharov Efendi işimi bitirecek. Of Sebahattin of! Ben şimdi ne yapacağım? Zor vaziyet. Belki de Abdülhamit'e açıktan isyan bayrağını açacağın andır bu an. Abdülkadir de senin vaziyetinde. Kararsızlık voltasına çıkmış. Şehzade Abdülkadir'e ne oluyormuş? Padişah dayım şehzadesine Ermenilerin karşısına çıkmasını ima etmiş. Çok güzel hamle. Abdülhamit, Şehzade Abdülkadir'i isyan eden halka gönderiyor. Tabii şehzadelerini gören halk durulacak. Burhanettin'i gönderemezdi. Onun rütbesi yetmez. Ama Şehzade Abdülkadir'i gönderebilir. Lakin gitmeyecek. Hürriyet sevdalısı bir şehzade hürriyetperverlerin karşısına çıkar mı hiç? Gitmeli Sebahattin, gitmeli. Kurtuluşumuz ancak bu şekilde mümkün olabilecektir. Gitmeli. Şimdi şu gazetecilere davetiyemizi yazalım. Anlamıyorum Peder Bey. Gazetecileri davet etmekle Abdülkadir'in oraya gitmesi arasındaki bağı kuramıyorum. Düşün Sebahattin, düşün. Daha doğrusu sen düşünme. Sen Şehzade Abdülkadir'e git. Onu oraya gitmesi konusunda ikna et. Eğer sen Şehzade Abdülkadir'i oraya gitmesi konusunda ikna edebilirsen... ben beyanatımı yalanlayacağım. Şimdi bu davetiyeyi al ve hemen gazetecilere ulaştır. Ben toplantı yapmadan önce de bana havadisi getir. Abdülkadir'i ikna edebildin mi, Abdülkadir'i ikna edemedin mi? Unutma Sebahattin, hayat memat meselesi. Hadi oğlum, göreyim seni. Sen nasıl diyorsan Mahmut Paşa Hazretleri. Hünkârım, askerlerimizi şehit ettikleri için hadisenin nasıl olduğunu ve Patrik Efendi'nin cesedinin nasıl yandığını öğrenemedik. Kim öldürdü bu Patrik Efendi'yi? Patrik yaşıyor. Efendiler. Nasıl olur? Patrik yüzüğü parmağından çıkarmazdı. Bu cesedin parmağında yüzük yok. Elleri yanmamış vaziyette. Nasıl bir tertiptir bu? Patriği kaçırıp yerine yanmış bir cesedi mi göndermişler? Ermenileri isyana teşvik için yeni bir oyun işte. Patriği bulacağız. İsyanın ortasına çekip onlara bir oyun oynandığını ifşa edeceğiz. Lakin tek başına Patrik etmez. Devlet Ali'nin de yanlarında olduğunu bilmeleri gerekir. Şehzadeniz Abdülkadir Efendi'nin isyancıların karşısına çıkmaz. Biz emrimizle istediğimizi istediğimiz yere göndeririz. Lakin isteriz ki şehzademiz şehzadeliğini hatırlasın. Hatırlar inşallah sultanım. Rum patriği çağırın. Ermeni patriği ortaya çıkaracak tertibi Rumlarla başlatalım. Emri ferman efendimizindir.